Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu arkadaşlar sultan papağanı dışkı ve hastalıkları ve tedavileri arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. İyi seyirler dileriz. Arkadaşlar bir papağanın ve diğer kanatlı hayvanların genel hastalıkları dış görünüş harici dışkısıyla anlaşılır. Bu genelde ekseriyette böyledir. Veterinerler de bunu genelde dışkıyla anlarlar. Biz üreticiler de bu işi bilenler de genelde dışkıyla anlarız. Yani hayvana buradan çözüm sunabiliriz. Bizim ekseriyette bildiğimiz sultan papağanlarında beyaz dışkı vardır. Arkadaşlar bembeyaz olur. Bu ciğerle alakalı bir problemdir. Yani içsel bir hastalıktır. Bunun tedavi yöntemleri de vardır. Hayvana zarar verir mi? Evet, belli bir zamandan sonra hayvana zarar verecektir arkadaşlar. Eğer papağanınızda beyaz bir dışkı gördüyseniz arkadaşlar, benim size tavsiyem her zaman olduğu gibi doğal olarak sirke kullanmanız. Daha doğrusu sürekli sirke kullanmanız. Yani hayvanınız sürekli sirke içmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani ayda bir kere dahi olsa sirke vermenizi tavsiye ederim. Çünkü bir nevi dezenfektan vazifesi görüyor. Eğer bir probiyotik kullanmıyorsanız, yani sulu bir probiyotik veyahut da yani kuru bir probiyotik kullanmıyorsanız, yani mamasında kullanmıyorsanız mutlaka kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu hayvanın ihtiyacını karşılamanız gerekiyor. Peki beyaz bir dışkısı var hayvanınıza, ne yapabilirsiniz? Evinizde varsa elma sirkesi veya üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Bunun haricinde probiyotikler, dediğim gibi sulu probiyotikler var. Size örnek olarak tedarik edebileceğiniz resimde gösterdiğim probiyotikten kullanabilirsiniz. Bu sulu olan arkadaşlar. Kuru olarak da bundan var arkadaşlar. Gene resimde gösterdiğim bundan kullanabilirsiniz. Bunun haricinde arkadaşlar, peki genelde yavrulama dönemlerinde veyahut da yumurtlama dönemlerinde bunlar olur mu? Evet, yumurtlama dönemlerinde, yavrulama dönemlerinde hayvanların dışkıları ekseriyetle beyaz olur arkadaşlar. Bunun için korkmanıza gerek yok. Bu süreci zaten siz daha hayvanı yumurtaya atmadan, yani eşe atmadan önce yapmanız gerekiyor. Normal evde eğer bir kuşunuz varsa, böyle bir problem yaşıyorsanız, bunda yapacağınız en güzel şey kesinlikle hayvanınızı tedavi edip devam etmeniz. Lakin yumurtası veyahut da yavrusu veyahut da yumurta hazırlığındaki bir kuşunuz varsa, benim size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle hayvanınızı o zaman küre, yani kür dediğimiz bakıma sokmayın arkadaşlar. Çünkü yavrusu bittikten sonra hayvan otomatik olarak duracaktır. Zaten şöyle bir şey fark edersiniz. Hayvanınızda beyaz dışkı varsa yavrudayken, yavrudan çıktıktan sonra hayvanınız zayıflıyor. Bunun için de arkadaşlar, yani kesinlikle hayvanınızı tedavi edin. Daha sonra yavru alın diye tavsiye edebilirim size. Çünkü diğer türlü hayvan zaten yavru vermiyor. Genel üreticilerin de en büyük problemi bu. Yani %30, %50 civarında verim alınmasının en temel sebebi hayvanınızın tam sağlıklı olmayışından dolayı yavru vermiş arkadaşlar. Benim size tavsiyem, bunları kullanabilirsiniz. Bunun haricinde arkadaşlar, değişik dışkı çeşitleri. Zaten kırmızı bir dışkısı varsa arkadaşlar hayvanınızın, kırmızı dışkıda da yani kan değilse eğer, kırmızı dışkısı ya yediği yiyecekten kaynaklanabilir veyahut da hayvanınızın içinde bir kanama olmuş olabilir. Bu çok nadir olan bir hastalıktır. Genelde zaten bunun sonu ölümle bitiyor arkadaşlar. Kurtulma ihtimali çok düşük oluyor. Açık konuşayım. O yüzden bu evreye gelmeden, yani hayvanınız bu evreye gelmeden kesinlikle hayvanınızın tedavisini yapın. Sultan papağanının özellikle şöyle örnek vereyim size. Hasta olmasını istemiyorsanız çok fazla uçmasını temin edin ya da çok fazla banyo yapmasını temin edin. Yani genelde hastalıkları çok çabuk gelişebilen ve çok çabuk ölebilen hayvanlardır. Eğer tedavisini uygulamazsınız. Çünkü biz genelde şöyle söyleyeyim, muhabbet kuşları biraz daha dirençli bana göre. Sultan papağanları biraz daha az dirençli. Çünkü papağan türü olduğu için hayvanlar çok çabuk strese girebiliyor. Zaten stres problemi hayvanın dayanıklılığını düşürüyor. Bundan dolayı kesinlikle hayvanınızı takip edin. Peki bir sultan papağanının dışkısı nasıl olmalıdır arkadaşlar? Arkadaşlar çok koyu yeşil olmayacak şekilde yeşil beyaz dediğimiz sultan papağanlarında dışkısı o şekilde olabilir arkadaşlar. Peki hayvanınızın nasıl sağlıklı olmasını istiyorsunuz? Bu dışkıyla ilgili problem yaşamadan önce arkadaşlar, sirke ve kum kesinlikle hayvanınızın yemesi gereken bir şey.
Bu ikisini yediğinde arkadaşlar içsel problemini çoğu zaman kendileri sağlayacaktır. Tedavi yöntemlerine de gelince arkadaşlar örnek veriyorum, iç hastalık için Nilvermin kullanabilirsiniz. Ben kendim kullanıyorum. Bunu da çok fazla kullanmayın. Kuş adet sayısına göre veterinerine görüşün. Yani size şöyle örnek vereyim. Ben yaklaşık suluk olarak 1 litreye bir çay kaşığı gibi öneriyorum. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii 1 litre dediğinizde bugün 100 milim 100 cc civarında suluktan 10 tane suluk yapar. Eğer 10 takım bir hayvanınız yoksa Nilvermin çok size fazla gelecektir. Onun için örnek veriyorum, bir suluğa ne kadar atabilirsiniz? Çay kaşığının ucuyla arkadaşlar atabilirsiniz. Bunu verdiğinizde kesinlikle hayvanınızın önünde yem, kum, herhangi bir mama, yumurta vesaire hiçbir şey olmayacaktır arkadaşlar. Kafesini temizleyin hatta, yani yeme ulaşamasın. Bir gün boyunca aç bırakmanız gerekiyor su varken. Hayvanınız bu suyu içip daha sonra ertesi gün normal suyu alıp devam edebilirsiniz. Bunları ara ara kullanmanızı tavsiye ederim. Doğal olarak da yani probiyotikler tabii ki kullanabilirsiniz. Yani bunun haricinde yeşil ıspanak da kullanabilirsiniz. Hayvanın metabolizmasının hızlanması için arkadaşlar. Mesela kekik de ben çok öneriyorum. Taze nane de kullanabilirsiniz. Bunlar da hayvanı genelde bağırsaklarını da çalıştırabiliyor arkadaşlar. Ispanak da verebilirsiniz. Benim size tavsiyem. Tabii bunları iyi dezenfekte etmeniz gerekiyor. Bunları hayvana verdiğinizde hayvanınızın metabolizması biraz daha hızlı çalışabiliyor. Lakin tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kum, sirke ve yeşil nane ile keki verebilirsiniz. Bunlardan hayvanınıza ara ara da olsa, eğer sezonundaysa kesinlikle verin. Bunlar genelde kışında olduğu için ilkbaharda da bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bulamadığınız mevsimlerde de farklı alternatiflere geçebilirsiniz arkadaşlar. Hayvanınız örneğin havuç bunu yiyebilir. Havuç ve yumurtayla zaten bunu takviye edebilirsiniz arkadaşlar. Hayvanınızın yani tamamen sağlıklı beslenmesiyle alakalı bir şeydir. Kimyasala çok yönlendirmek istemiyorum. Ama bazı yerlerde kimyasala ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü o gereksinimleri hayvanlar doğada kendileri buluyorlar. Biz belli bir yere kadar verebiliyoruz. Belli bir yeşillikte, belli bir sebzede, belli bir meyvede verebiliyoruz. Bunun haricinde bizim verebilecek bir durumumuz olmuyor. Çünkü bizim hayvanın ne istediğini tahmin edemiyoruz. Biz sadece hayvanın yemesi gereken gereksinimleri bulduğumuz için otomatik olarak da hayvan kendi bu gereksinimleri karşılıyorlar. Bunları sağladığınızda da hayvanınızın dışkısı normal bir şekilde devam edecektir. Videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar, kesinlikle hayvanınız sağlıklı bir hayvan değilse eş atmayın. Verim alamazsınız. Bu tek kuşta da böyledir. Çok kuşta da böyledir. Yani 100 kuşunuz varsa bunun 30 ile 50'sinde yavru alıyorsanız bir problem var demektir. Zaten 30'unda yavru alıyorsanız hayvanınız sağlıksız demektir. Yani 30'da direnci olan o an sağlığına kavuşmuş veyahut da daha önceden yavru yapmamış hayvanlardır arkadaşlar. Buradan daha çok temin edebilirsiniz bilgileri. Bu bilgiler ışığında veriminizi çok arttırabilirsiniz. Benim şu an %70 gibi bir ortalamaya çıktığım çoğu zaman oluyor arkadaşlar. %70 demek de yani benim bugün 10 takım kuşum varsa ben 7'sinden yavru alıyorum arkadaşlar. Eğer siz 5'inden veyahut da 4'ünden yavru alıyorsanız problem hayvanlarınızda değil, sizin bakımınızdan kaynaklanıyor. Bunu da zaten analiz ettiğinizde evet gerçekten bende problem var diyeceksiniz. Çünkü hayvanınız size iyi bakmadığı için yavru vermeyecek. Peki bir yavru veren grupta neden yavru veriyor? Uzun bir süre hayvan dinlendiği için, kendini toparladığı için o enerjisiyle size yavru veriyor arkadaşlar. Siz de yavru almış oluyorsunuz. O yüzden hayvanınıza iyi bakın. Dışkılarını takip edin. Dışkılarından sürekli hastalık kontrolü yapın. Yaptığınız hastalık kontrolüyle sizlere otomatik olarak verim verecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayalım. Hoşça kalın.